İlmeklerin Deryası YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, son zamanlarda keşfetime düşen o çantayı sizler için videolu bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle iki tane gözü var. Burayı kapatınca da arkası da şu şekilde bakın. Sizlerin de isteği üzerine, takipçilerimin isteği üzerine bu çantayı sizler için çalıştım. Videolu anlatımını yaptım. Dilerseniz başlayalım. Evet, çantamıza başlamadan sizden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız, yorum kısmından da bana destek olmak için veyahut da çantayla ilgili kafanıza takılan soruları yazarsanız size oradan da yardımcı olabilirim. Şimdi şu şekilde küçük bir parça üzerinde göstereceğim ama kaç zincir çektiğimi söyleyeceğim. Şimdi biz şurada uzunca bir zincir çekiyoruz. 65 tane zincir çektim ben. Eğer siz çantanızın şu boyutunun daha büyük olmasını istiyorsanız, şu kısmının daha büyük olmasını istiyorsanız 70 zincir de çekebilirsiniz. Ben şöyle elimde olan bir koton ipim vardı. Hafif biraz kalın. Onu kullanarak ördüm. Bakın 3 numarada tığım var. Bu şekilde toplamda 65 tane ya da 70 tane zincir çekeceksiniz. Şu şekilde küçük bir parça üzerinde göstereceğim. İlk başlangıç noktasını, sonraki aşamaları zaten detaylı bir şekilde anlatıyorum. Şöyle bakın, yaklaşık ben size bir 10 tane zincir çekeceğim. Bu 10 zincirin üzerinde göstereceğim. Zaten tamamen sık iğne. Şimdi bakın şu şekilde tek kanatlarından alarak sık iğne yapıyoruz. Tekrar sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Şimdi biz bunu 65 zincir ya da 70 zincir olduğunu düşünün. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Bakın bütün zincirlerimize sık iğnemizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın sıramızın sonunda hemen bir zincirimizi çekiyoruz. Bakın bir zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bakın sık iğne ile devam ediyoruz. Bütün sıramızı bu şekilde sık iğne ile tamamlıyoruz. Dediğim gibi 65-70 zincir çekerek, eğer ki ipiniz benim ipim gibi ise bu şekilde 65-70 zincir çekerek başlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz ve bu şekilde bakın bir zincir sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir sık iğne sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde toplamda 65 zincirimizin üzerine 28 sıra olana kadar tamamlıyoruz. 28 sıradan sonra bu şekilde uzunca bir parçamızı örelim. Ondan sonra nereden nasıl yaptığımıza devam edelim. Bu şekilde 28 sıra olana kadar 65 zincirimizin üzerine sık iğnelerimizi çalışıp gelelim. Evet, bakın şu şekilde sayalım. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra. Yani çift çift saydık. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 sıra. Toplamda 28 sıra bu şekilde ördük. Şimdi bakın şöyle ipimizi bir zincir çekerek kesiyoruz. Ve şimdi bakın şöyle düzeltelim, elimizin ütüsüyle el ütüsü yaparak devam edelim. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sabitleme zincirimi çektim. Bakın şöyle yapıyoruz. Şurada başladığımız noktadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21.'ye takalım. Çok oldu arkadaşlar. Şöyle tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15, 16. ipimizi şöyle takalım. Ve sabitleyerek hemen bir tane zincirimizi çekelim. Şöyle sabitledik. Zincir çekmeden devam ediyoruz. Bakın şöyle zincir çekmeme gerek kalmadı. İpimi de alarak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bakın şöyle 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şöyle bakalım. Bakın 20. Şöyle bir 10 tane daha yapalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şöyle bakıyorum. 25. Şöyle katlayacağız. 25. Bakalım şöyle yapınca. 26, 27, 28, 29, 30 diyelim. Şöyle tekrar kontrol edeceğim. Bakın şöyle 30 dedik. Bakalım şöyle. Şöyle bakın yeterli. Evet. Şu şekilde 30 yeterli. Ve hemen bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu kısmı düz bir şekilde bu şekilde bir zincir çekerek dönerek toplamda diğer tarafı yaptığımız kadar 28 sıra öreceğiz. Şöyle bu sıra kadar öreceğiz. Çünkü bu kısmı böyle katlayacağımız için. Şimdi burayı da 28 sıra bu şekilde düz bir şekilde örelim. Bu şekilde 28 sıramızı tamamlayıp gelelim. Bakın sona geliyorum. Bir kez daha göstereyim sonda. Hep sık iğne çalışacağız. Ben elimdeki ipi değerlendirmek için bu iple çalıştım. Ama bir tane de makrome iple de çalışacağım. Onun da detaylarını yine video çekip sizlere anlatacağım. Şöyle devam ediyorum. Bakın toplamda 30 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde bakın sıramın sonuna geldim. Hemen şu sıram sonundakine de bir tane yapalım. Bakın bu şekilde bir zincirimizi çekeceğiz. Örgümüzü çevireceğiz. Tekrar sık iğnelerimize devam edeceğiz. Bu şekilde toplamda 28 sıra örüp gelelim. Örgümüzü 28 sıramızı örüp tamamlayıp gelelim. Evet, toplamda 28 sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz ve hemen ipimizi keselim. Evet, burası tamam. Bakın şu şekilde katlayacağız. Yani şöyle saymadan da ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi diğer taraftan bakın şu kısımdan hemen gelelim, ipimizi takalım. Sayalım isterseniz kaçıncıdan takmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.yi bırakıp 16.dan ipimizi takacağız. Şimdi buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.ya takacağız. Şöyle bir bakalım hizalayınca da evet 16.ya. Hemen tığımı buradan geçiyorum. Bakın bu sefer artık karşı tarafı örmeye başlayacağız. Evet şuradan ipimi taktım.
Hemen şöyle bakın, bir tane sabitleme zincirimizi çekelim şöyle. Şuradan hemen geçtim. Şöyle içerisinden buraya sabitledim. Şimdi bakın devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şöyle bakın. Şu şekilde kaç tane yapmıştık? Burada 30 tane yapmıştık diye hatırlıyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31 tane yapmışız arkadaşlar. Şöyle bakın. Sayarak yapabilirsiniz. 31 tane yapıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın şu şekilde sıramızın sonuna geldik. 30 tane yaptık. 31 tane zincirim sondaki ile birlikte. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tekrar bakın sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Bakın tekrar sıramızın sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Şöyle sıramın sonuna kadar sık iğne yapıp geleyim. 31 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 31 tane sık iğne olacak. Evet, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Bakın şimdi tekrar bir zincirimi çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi burada yine sık iğne yapıyoruz. Sonda 2 tane ilmek kalana kadar sık iğne yapacağız. Şuradaki sonda 2 tanesi kalana kadar. Bakın şu 1, şu da 2. 2 tane ilmek kalana kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, bakın sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi burada eksiltme yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu şekilde bakın. İlkten aldım. Tığımda kaldı. Diğerini de ilk içerisinden aldım. Tığımda kaldı ve hepsini bir anda çekiyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü çevirip tekrar devam ediyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Böylelikle eksiltmiş olduk. Bu şekilde bakın şöyle kavisli bir görüntü olacak. Eksilterek aşağıya doğru gitmiş olacağız. Şimdi sıramızı bu şekilde sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın bu tarafta herhangi bir işlem yapmıyoruz. Burası düz. Şimdi buraya kadar öreceğim. Tekrar buraya kadar geleceğim. Burada yine 2 tane ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu şekilde buraya gidelim. Buradan da buraya kadar dönelim. 2 ilmek kalana kadar tekrar örelim. Şöyle sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi burada da bir zincirimizi çekip tekrar döneceğiz. Bu tarafta 2 ilmek kalana kadar. Evet, bakın bu tarafa gittim. Tekrar burada bir zincirimi çekip tekrar döndüm. Başa kadar 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın tekrar yine eksiltme yapıyoruz. İçerisinden aldım. Bakın şöyle tığımda bıraktım. Tekrar bir yandakinin de içerisinden aldım. Tığımda 3 tane, bakın üçünü de aynı anda çektim. Şimdi bir zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çevirip tekrar devam ediyoruz. Yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bakın şöyle. Bakın hafiften eksilmeye başladı zaten. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bir kez daha göstereceğim. Ondan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Tekrar dönelim. Dönüşte de yine 2 tane ilmek kalana kadar örelim. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın. Tekrar ördüm. Bu tarafa da ördüm. 2 ilmek kalana kadar ördüm. Geldim. Tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın. Tığımda tekrar bir kez daha. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Örgümü çevirip bu şekilde devam ediyorum.
Yine aynı şekilde bakın bu taraftan öreceğiz. Bu taraftan düz bir şekilde öreceğiz. Bu tarafa gelince 2 ilmek kalınca tekrar eksiltmemizi yapacağız. Bu şekilde toplamda şöyle bakalım kaç sıra örelim. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8 olacak dönüşte. Belli bir sayıya kadar bir eksiltelim arkadaşlar. Muhtemelen şuraya kadar falan eksiltmemiz gerekecek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra eksiltmemizi yapalım. Ondan sonra bakalım. 20. sıramıza kadar bu şekilde eksiltmelerimizi yapıp gelelim. Evet, bütün sıralarımı bakın eksilterek bitirdim, tamamladım. 28 sıramızı 28. sıraya kadar eksilttim. Bakın burası, hemen ipimi keseyim. Burada dikmek için uzunca bir ip bırakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bir zincirle sabitledik ve şöyle uzunca bir ip bırakalım. Dikmek için kullanacağız. Şöyle. Bakın burası. Şimdi görsel bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Görselimiz bu şekilde. Çantamızın. Şimdi bakın burası arka tarafımız. Bunu bu tarafa dikeceğiz. Çantamızı şöyle çeviriyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Bunu da şöyle katlayacağız. Buraya dikeceğiz. Ve şu küçük kısmı da şu şekilde şuraya dikeceğiz. Bakın şöyle. Şöyle. Ve kapağımız da bu şekilde. Bakın şöyle çantamız hazır. Bakın. Şöyle açtığımızda 2 tane göz olacak. Birisi burası, birisi de burası. Bu şekilde. Bu da kapağımız olacak. Bu şekilde çantamızı dikeceğiz. Dilerseniz dikme işlemine geçelim. Evet, dikiş kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın şu arka kısımdaki parçamızı dikerek başlıyorum. Şuradan şuraya kadar dikeceğiz. Şuradan başlayacağım ben. Şöyle bakın. Şöyle ipimi şöyle biraz uzunca bırakıyorum. Şöyle devam ediyorum. Bakın. Şu şekilde dikeceğiz. Şu şekilde bakın. Şöyle yapıyorum. Bakın tekrar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta örgünüzü kaydırmamanız ve elinizden geldiği kadar şu kısımda da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bütün ilmeklerden alırsanız çantanızda boşluk kalmazsa güzel olur. Şu şekilde bir ilmek oradan, bir ilmek buradan alarak bu şekilde çantamızı arka bölümünü dikelim. Şöyle bakın gayet düzgün bir görüntü oluşuyor. Arkadan da aynı ip olduğu için zaten belli olmuyor. Bu şekilde buradan buraya kadar dikip gelelim bu kısmı. Evet, çantamın bütün dikişlerini tamamladım. Bakın ön taraf ve arka taraf. Şimdi burada şöyle bir tane kilit dikeceğim. Şu şekilde kilidimizi de çantamızı kapatacağız. Bir de ben şu şekilde metal askı kullanacağım. Şuralardan askılarımızı geçireceğiz. Siz dilerseniz farklı seçeneklerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda da bu çantamıza bir tane sap öreceğim arkadaşlar. Eğer dilerseniz o sapı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben kilidi dikip geleyim. Askılarımızı da takalım. Çantamızın son görüntüsünü görelim. Evet, çantamızı tamamladık. Bakın şöyle kilidimizi de yaptık. Askımızı da astık. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir çanta oldu. Bakın açıyoruz. 2 göz şu şekilde. Ve arkasını çeviriyoruz. Arkasında da bir gözü daha var. Gayet şık, güzel, kullanışlı, küçük bir çanta oldu. Dediğim gibi bu şekilde sap da kullanabilirsiniz. Bir sonraki
videomda kısa bir video şeklinde bir sap anlatacağım. Bu çanta için, başka çantalar için de kullanabileceğiniz bir çanta sap videosu da çekeceğim. Bu şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin.